Merhaba, yeni bir video ile karşınızdayım. Tabi bu arada gelen yorumların dışında sorulardan bir tanesinde arkamda gördüğünüz haberci logosu. Benim tam 30 sene önce bir Amerikalı arkadaşımla beraber ortaya koyduğumuz bir çalışmaydı. Bir muhabirin, bir habercinin dünyanın en tehlikeli yerlerinde yaptığı yolculukların simgesiydi. Logo bir Amerikan versiyonu. Halen var mı yok mu bilmiyorum ama benim korsan logolu kuru kafam çok ilginçtir. Hikayesini ileride anlatacağım. Bu bölümde ele aldığımız konu Hindistan'da 6, 12 ve 144 yılda bir yapılan bir hac. Katılımcı sayısını söylersem belki 60'da 70 milyon. Yani Türkiye nüfusunu düşünün. Meşhur bizim Ganga veyahut da Ganj Nehri'nin Yamuna diye bir nehirle kesiştiği yerde binlerce yıldan beri yapılan bir hac. Özelliği Brahma'ya inanan, yani Tanrı, yaratıcı Brahma'ya inanan Hinduların her şeyden arınmalarının günü. Dedim ya, 144 yılda bir yapılan. Biz tesadüfen gittik. Gittiğimizde çok değerli bir arkadaşım var benim o bölgede, turizmci. Bize özel çadırlarda yer ayarladı ama o çadırdan hacın yapılmış olduğu yere gitmek var ya, o bir facia olay. Adeta bir nehirde sörf yapıyor gibisiniz. Defalarca düşüyorsunuz ama düştüğünüz yerden bahsetmeyeyim. Peki o 60-70 milyonluk kitle içinde neler var? Dünyanın her tarafından, Hindistan her tarafından gelmiş Hindular var. Kadın, çocuk, bebek, her şey. Ama en önemlisi sadular var. Sadu. İsmi garip geliyor değil mi? Sadu. Bunlar Hindistan'daki dokunulmazlar. Ayrıcalıkları ne? Vallahi öylesine ilginç ki meşhur Siddhartha, yani Prens Siddhartha sonradan Buda oluyor. Bugün dünyada milyona yakın insanın inandığı bir felsefenin yaratıcısı Buda. Bunların peşine takılıyor. Bunlar dediğim o sadular anadan üryan yaşıyorlar. Vücutlarına o meşhur yakma olaylarında ölüden arta kalan külleri sürüyorlar. Adeta bir çıplak adam, her tarafı küllenmiş, kafasında garip garip şeyler de olabiliyor. Geçmişte kemikler koyuyorlarmış. Ne kemiği? İnsan kemiği. Çünkü sadular o 144 yılda bir yapılan meşhur haçta, bizim tanık olduğumuz haçta milyonlarcaydı. Dokunulmaz dediysem şaka değil. Yani 8-10 kişiyi parçalayan bir sadu hiç kanun karşısında dokunulmaz. Binlerce yıldan beri böyleymiş. Ama gariptir. Bizim o haç döneminde saduların kılıçları sonucu pek ölen olmadı. Bir öncekinde olmuştu. Yani 90'lı yıllarda yapmış olduğum bir başka haçta sadular tarafından öldürülenlere tanık olmuştum ama daha ilginç şeyler daha vardı. Bu sadular bir resmi geçit töreni yapıyorlar. İnanılmaz görüntüler. Düşünebiliyor musunuz? Anadan doğma tipler, garip mızrakları. Shiva'nın mızrağıymış bu. Kutsal bir mızrak. Onun ellerini, kopyaları, kılıçları. Sadular nasıl oluyor? O apayrı bir şey ama saduluğa kabul edilmenin ritüelleri de var. O ritüeller biraz garip. Yani siz diyorsunuz ki ben sadu olmaya karar verdim. Bir organımı Brahma'ya diyorum. Kolunuzu kaldırıyorsunuz. Bir adamla karşılaştık, sadu. Ben kaç sene önce, yani 20-30 sene önce kolunu kaldırmış. Kolu adammış. Kol kangren değil, kemik olmuş. Yani kemiğin arasından dışarı görebiliyorsunuz. Ama bu arada tırnaklar uzun. Tam bizim hac sırasında tanık olduğumuz başka bir sadulaşma süreci daha da ilginçti. Genç bir sadunun cinsel organı bir daha kullanılmamak üzere beline bağlandı. Bütün bu garip yaşamlar o hac sırasında görülebiliyor. Neler kaçırdığımızı bilmiyorum ama inanılmaz. Yani Kumbela'yı duyarsanız, eğer antropolog, araştırmacı, insan bilimcisi, hayat felsefecisiniz mutlaka gidin derim. Çünkü ben yanımda kameraman götürmemiştim. Götürmediğime bin pişman oldum. Ben ve eşimin çektiği fotoğrafları görüyorsunuz ama eğer yanımızda bir de kameramanımız olsaydı, ah Fatih neredesin, Gökhan neredesin, Timur neredesin?
Keşke olay olsaydılar. İnanır mısınız? Dünya çapında bir belgesel yapardım. Çünkü bizim kadar olayın içine giren çıkan olmamıştı. Beni ittiriyorlar Ali. Kusura bakma. Evet, farklı bir gezegen adeta Hindistan. Birbirinden farklı yaşamlar, kokular, baharatlar. Zaten ismi baharat. Ama bu kez Hindistan'a ilişkin anlatacaklarım bu kadar. Bundan sonra inanılmaz bölümler olacak.